Bazen biz kendimizi göremeyiz, kendimize dışarıdan bakamayız ama başkaları her zaman bizi görürler. Başarı tek başına gelmez. Yardım istemek de gerekir. Peki neden yardım etmezler? Belki biz yardım istemedik. Belki de usulüne uygun bir şekilde yardım istemedik. Yani etrafındaki insanlar senin yardıma ihtiyacın olmadığını düşünüyor olabilir. Sizi seven insanlara nasıl baktığın çok önemli. Benim size ihtiyacım yok, ben her şeyi kendi başıma hallederim diye düşünürsek tam da öyle olur ve kendi başımıza kalırız. Nasıl başaracağımı tam bilmiyorum. Görüşün nedir diye sorduğunda sana yardım edeceklerin olduğunu göreceksin. Bazı insanlar istedikleri şeyi görür. Ama bazıları ise istedikleri şeye ulaşmalarını engelleyen şeyi görür. Kahraman olmak istiyorsak kaslarımızı geliştirmemize gerek yok. Öncelikle sağımızdaki, solumuzdaki acı çeken insanlara yardım etmeliyiz. Tabii önce kendimize yardım etmeliyiz. Başarılarımızla övünebiliriz ama başarısızlıklarımızın sorumluluğunu da üstlenmeliyiz. Sorumluluğu üstlendiğinde gerçek başarı gelir. Benim fikrim şu ama sizin de görüşlerinizi alalım demek yanlıştır. Çünkü yönlendirmiş oluyorsunuz. O zaman onlar fikirlerini saklar. Son konuşan olursanız herkesin gerçek fikrini öğrenirsiniz. Ve herkes fikrinin dinlenildiğini anlar. Katkıda bulunduklarını hissederler. Kendinize 10 dakika zaman ayırın ve kendinize sorun. İnsanlar beni gerçekten sevdikleri için mi saygı, sevgi gösteriyorlar, yoksa bulunduğum pozisyon için mi? Şu andaki pozisyonunu kaybettiğin zaman seni ikinci plana itiyorlarsa, onlar senin gerçek dostların değildir. Ve sana gösterilen saygı ve sevgi ve davranış yüzeysel ve sahtedir. Pozisyonuna göre gösterilen davranışlar senin kim olduğunu göstermez. Onların kim olduğunu gösterir. Ancak kendimizi de sorgulamalıyız. Çevremize ne kadar gerçekçi olabildik diye. Yani ne kadar değerli olduğumuzu da sorgulamalıyız. Gerçek değerlerin bulunduğumuz pozisyondan gelmediğini de anlamalıyız. Bazı şeyleri tekrar okursak veya düşünürsek daha iyi anlarız. Anladığımızda problemin kaynağını bulmuş oluruz. Çünkü aklınıza farklı çözümler gelir. Beyninizde ışıklar parlar. Problemin kaynağını bulmak bize neyi değiştirmemiz gerektiğini söyler. Yani problemin çözümünü bulmuş oluruz. Çözümü bulmak büyük mutluluktur. Çözümü uygulamak ise sizi sevinçten havaya uçurur. İşte yumruğunuzu sıkıp buldum ve başardım demek böyle bir şeydir. İşte sizi motive edecek, hareket ettirecek duygu ve düşünce budur. Bu duygu ve düşünceleriniz hayatınızı değiştirir. Depresyonda olsak bile kendimizi sosyal medyada veya toplum içinde iyi göstermekte başarılıyız maalesef. Herkes her şeyi çözmüş gibi görünüyor. Ama ekranı kapattıklarında gerçek ruhsal durumlarına geri dönüyorlar. Ve özgüveni daha düşük bir nesil yetişiyor. Dopamin seviyesini anlık olarak yükseltiyorlar. Arkadaşsız kalırlarsa mahvoluyorlar. Kendilerini mutlu hissetmeleri çevrelerinin onu beğenmelerine bağlı. Yani kısır döngü. Sosyal medya zamanla bağımlılık yapıyor. Sahte ilişkiler hayatta anlamsızlık oluşturuyor zamanla. Derin ve anlamlı ilişkiler geliştiremiyorlar. Yüzeysel arkadaşlıklar son buluyor ve yalnız kalıyorlar. Zamanla o arkadaşlar daha iyi bir şeyler bulunca onu terk ediyor. Stresle başa çıkmayı bilmedikleri için tekrar sosyal medyaya yöneliyorlar. Geçici rahatlama sağlayan şeyler adı üstünde geçicidir. İnsanlar çoğu zaman yaptıkları işi de sevmeden yapıyorlar. Çünkü işlerinden dolayı çevreleri onu destekliyor. Ama kullanıldıklarını biliyorlar. Gerçek değerin kendilerine verilmediğini hissediyorlar.
pozisyonları bitince tekrar depresyona giriyorlar. Zihinsel yardım burada gerekiyor. Geçici motivasyonlar değil, kalıcı, hayatı anlamlı hale getiren bakış ve düşünme tarzlarını bilmeleri gerekiyor. Zaman daha fazla ilerlemeden hayatın huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşanabileceğini kavramaları gerekiyor. Bunu da özellikle güvenebilecekleri kişilerin yapması lazım. Çünkü insanlar kendileriyle empati yapabilenleri arıyorlar. Kendilerini iyi dinleyip anlayabilenleri arıyorlar. Lider kişiliklerin insanların önceliklerini iyi tespit etmeleri ve bu önceliklere değer vermeleri gerekiyor. Onlar insanları anlarlarsa insanların yaptıkları işler daha verimli hale gelecektir. Çünkü duygusal bağ kurulmuş olacaktır. Ve bulundukları ortamın gelişmeye devam etmesi için gereken her türlü fedakarlığı yapacaklardır. Katkıda bulunmaktan keyif alacaklardır. Yaptıkları her şeyi isteyerek ve severek yapacaklardır. İşte stresi tutkuya dönüştüren güç budur. Gerçek empati. Karşıdakini samimi bir şekilde dinleyip anlamak. Dijitalleşmeye gelince zaman zaman beynimizi ele geçiriyor dijitalleşme. Yani dış çevrenin hakim olduğu bir sahte beyin. Kendi beynimiz düşünmeye başlayınca onu bastırmak için geçici heveslere takılıyoruz. Böylece hayatta hiçbir şey olamamış, kendisi olamamış sahte bir nesil yetişiyor. İşte toplum bu kişiliklerden oluşunca toplumsal problem oluyor. Bir ülkeyi ve milleti yıkan en önemli şey de zaten toplumsal problemlerdir. Aslında duymak isteyenlere herkesin söylediği cümle şu: bana hedeflerime ulaşmamda yardımcı olamıyorsan neden sana ihtiyacım olsun ki? Sonuç olarak kim olduğunuza karar verin. Kendinizi güncelleyin. Beyninizi başkasına kullandırmayın. Başkalarının doldurduğu hafızanı resetle. Fabrika ayarlarına geri dön. Beynini güncelle. Kendini tanımla. Mutlu olmak için kim olduğunu hatırla. Sevgi ve saygılarımla.